geldiniz. Ben Deniz. Öncelikle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlerle birlikte beyaz renkli ipimle güzel böyle dantel diyebileceğimiz ya da yün ipliklerden yaptığınızda renkli veya sade beyaz renkli ya da tek renk ipliklerle yaptığınız takdirde bir küçük sehpa örtüsü ya da bardak altlığı ya da küçük motiften yaptığınız takdirde, dantel ipliğinden yaptığınız takdirde birleştirip güzel bir masa örtüsü ya da yatak örtüsü gibi yastık, her türlü örgü modelinde kullanabileceğiniz güzel bir yapımı gayet kolay ve basit gelebilecek bir motif, çiçek motifli bir örnek sizlere göstermek istiyorum. Evet, tığıl örgüye yeni başladıysanız belki biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar ama kabataslak da olsa nasıl yapılacağını elimden geldiğince sizlere yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. Yapım aşamalarını geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Evet, şimdi yavaş yavaş anlatmaya, göstermeye başlayalım. Şöyle arkadaşlar, elimden geldiğince örgüye, tığla örgüye yeni başlayanlara hitap edeceğini de düşündüğüm, bizler biraz daha hızlı biliyoruz. Yeni bilen arkadaşlarımız için de yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekelim. Bu çektiğiniz zincir sayıları kullanacağınız iplik kalınlığında, inceliğinde, esnekliğinde farklılık yaratabilir arkadaşlar. Tabi elinizin ayarı da. İpimizde çekmiş olduğumuz tığımızın ucunu çekmiş olduğumuz zincirin dibine batıyoruz ve şöyle çekerek bir halka, bir yuvarlak görüntü oluşturuyoruz. Daire şeklinde bir görüntü oluşturuyoruz arkadaşlar. İstersek buradan direkt zincir çekip yapabiliriz ama ben daha işi garantiye alıp her seferinde halkanın içerisinden geçip biraz sabitleme işlemi yapıyorum. Evet, böyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum tek seferde tığımın üzerine. Halkanın içerisine batıyorum ve 1, 2 kere de çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Bir kere daha batıyorum. 1, 2. Böyle arkadaşlar 3 tane ikili trabzan dolgusu yapıyoruz. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu kullanacağınız ipte değişebilir zincir sayıları. 2 ve 3, 4 yapabilirsiniz. Yine ipimi doluyorum. Tığımın üzerine 1, 2 kere de çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Yine batıyorum. Üçüncüyü de yaptıktan sonra yine aynı işlemi 1, 2, 3. 3 tane zincir çekip burayı 6 tane, yani toplam 6 tane olmak üzere üçlü trabzan dolgusu olarak tamamlıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane de zincir çektik. 6'ya tamamlayacağız. 6 köşeli, bakın ilk çekmiş olduğumuz üçlü trabzan dolgusunun sütunun ilkine batıyoruz. Bu noktada arkadaşlar 1, 2, 3 ya da 4. Buradaki zincir sayısını sizler kendiniz kullandığınız ipe göre ayarlayabilirsiniz. Burada çekmiş olduğumuz 3 zincirin içerisine isterseniz ipinizi tığınızın üzerine alıp isterseniz almadan böyle sık iğne şeklinde, bakın 3 zincir vardı burada. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 4 tane de yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Bu noktada arkadaşlar burada çekmiş olduğumuz 4 zincirin aynısını çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve yine bu noktaya atlıyorum. 1, 2, 3. Yine bakın burada çekmiş oldum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine buradaki 3 zincirin içerisine atlıyorum. 1, şöyle elimle parmaklarım ucuyla da yardım alıyorum. 2, 3 tane sık iğne yapıp şu başlama noktasına kadar geliyorum. Evet, bakın arkadaşlar. İlk çekmiş olduğumuz 4 zincir, 3 tane sık iğne, 4 zincir, 3 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 sık iğne. Yine bu aradaki boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıp ilk çekmiş olduğumuz başlama noktasına geldik. İsterseniz buraya batıp şöyle bir sabitleme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada arkadaşlar
şu çekmiş olduğumuz ilk baştaki 4 zincirin içerisine, halka diyelim, yarım ay şeklindeki halka içerisine giriyoruz ve şöyle bir bağlantı noktası oluşturuyoruz. Bu noktada arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve bu 4 zincirlik kısmın içerisine batıp yine 1, 2. İpimi doluyorum. Yine batıyorum. 1, 2. Yine ipimi doluyorum. Yine batıyorum. 1, 2, 4 tane. Bir saniye daha arkadaşlar. İpimi doluyorum. 5 tane buraya. İkili trabzan yaptım. Bu noktada bakın şu üçlü zinciri atlayacağız. Üçlü sık iğne 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4 tane de çekebilirsiniz. Tercih size bağlı. Yine bu 4 tane çekmiş olduğumuz zincirin içerisine atlayıp burada yapmış olduğumuz beşli ikili trabzan dolgusunu yapıyorum. 1, 2, ipimi doladım. 3, 4, 5. Şöyle tam odaklatıyorum. Yine burada çekmiş olduğumuz 3 zinciri çekiyorum. 1, 2, 3 çektim. Yine burayı 3 zincirin içerisine atlıyoruz. Burada 3 çektik. Evet. Yine 1, 2, 3. Bu şekilde başlama noktasına gelene kadar bu sırayı da tamamlıyoruz. 4, 5. Bakın. Şöyle size göstereyim. Şöyle şuraya kadar geliyoruz. Evet, bakın şu şekilde arkadaşlar. Dönerek 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de 3 zincir, 5 tane ikili trabzan dolgusu yaptık. Yine 3 zincir çekip 1, 2, 3 tane zincir çektim ve ilk başlama tepe noktasına şuraya batıp sabitliyorum. Şimdi bu noktada yine arkadaşlar bakın 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu çekmiş olduğunuz bakın 1, 2, 3 zincirin içerisine 1, yine ikili trabzan 4 tane, bir de 1, 2, 3 tane zincirin bunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 2 tane yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Ama örnek model böyle olduğu için ben size böyle şekilde göstermeye çalışıyorum. Yine bu noktada 1, 2 tane zincir çekebilirsiniz ya da 3 tane zincir çekebilirsiniz. Ama birbirine çok yakın olduğu için 3 tane çekmenize gerek yok. Bakın 2 tane zincir çektik. Yine bakın. Yine 3 ile şey arasına yine buraya 1. Aynı yere dibine batıyoruz. 2. İpimi doladım. Yine battım. İlk baktığım noktaya yine batıyorum. 4 tane bu şekilde çift trabzan dolgusu yapıyoruz. Bu noktada burada 3 tane çekmiştik. Bu noktada 1, 2, 3, 4 ya da 5 tane de çekebilirsiniz. Tercih size bağlı ama 4 tane birer kademe arttırarak giderseniz daha doğru sonuç elde edersiniz. Tabi bu ipliğinizin dokusu da ve el ayarınız da burada önem teşkil edecektir. Buradaki işlemi de yine aynısını yapacağız arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısı 1, 2, 3 yani şu ortadaki ile şu iki kenarı baz alacağız. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Yine 1, 2, şurayı 3, 4. Yine bu arada noktada 2 zincir çekmiştik. Birbirine yakın olduğu için 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yine 1, 2, 3. Buraya da çift batıyoruz. Aynı yere. Aynı trabzanın üstüne çift batıyoruz. Bu noktaya da 1, bakın 2. Bu şekilde yine 4 zincir çekip yolumuza devam ediyoruz. Buraya gelene kadar. Evet, bakın bu şekilde tamamladık arkadaşlar bu sırayı. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilk başlama noktasıyla birleştirip bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu noktada
Burasını dediğim gibi başta belirtmiş olduğum üzere çoğaltabilirsiniz yani. Bu sayıları arttırarak daha büyük kalın iplerle yaptırdığınız takdirde paspas yapabilirsiniz. Ya da işte nihale yapabilirsiniz. Supla yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Burada isterseniz ipi tığın üzerine alıp isterseniz almadan bak şu şekilde çekip yani sık iğne tarzı ilerleme yapıyoruz. Bakın. Tamam. Şu noktaya geldiğimizde bakın. 4 tane ikili trabzanı şöyle tam odaklayayım. Sanırsam tam odaklanmıyor. Şöyle. Evet. Bakın, tam şu noktaya geldiğinizde arada iki zincirin olduğu noktaya geldiğinizde bakın buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burasını siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 8 yapabilirsiniz. İsterseniz 12 yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Ama 10 yeterli benim için. Tam şu noktaya şunun bitiş noktasıyla bunun başlama noktasını bunu batıyorum. Şu şekilde şöyle bir ne diyelim çanta gibi bir kısım oluşturuyorum. Bu noktadan sonra arkadaşlar yine sık iğne tarzı 1, 2. Şu kesimin üzerine yani 4 tane çekmiş olduğumuz zincire 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz. Yine bu dörtlü trabzanların başına geldiğimiz noktada yine her bir trabzanın başına 1, 2, 3. Tam bu noktaya geldiğimizde 4 sık iğne yapıp bu noktada burada çekmiş olduğumuz 1. Bakın tam ara kesime geliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincir çekip buranın sonuyla buranın başlangıç noktasına batıyorum ve çekip sık iğne şeklinde yolumuza devam ediyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde bu başlama noktasına gelene kadar devam ediyorum. Evet. Bakın son aşamaya geldik arkadaşlar. Bitiyor örnek modelimiz. Şöyle 6 tane köşesi olacak. Yine son aşamaya bu sırayı böyle 2, 3, 4 tane sık iğne yapıp tamamlıyorum. İlk başlama noktasına geldik. Bu noktada bakın ipimi tığımın üzerine alıyorum ve bu çekmiş olduğumuz 10 zincirin içerisine girip bir ikili trabzan yapıyorum. Burayı 5 tane, burayı 5 tane ya da bu tarafa 6 tane, bu tarafa 6 tane. Bakın şunu demek istiyorum. 2, 3, 4, 5. 6 da çekebiliriz. Evet 6 tane çekelim. 6 tane 10 zincirin. Bu noktada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bunu karşıya da yani çekmiş olduğumuz 10 zincir içerisine 6 tane ikili trabzan dolgusu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çok sık yaparsanız sık da alabilir. 8 tane, 10 tane, 9 tane yapabilirsiniz. Böyle elinizle çekerek. Bakın bu şekilde. Bu sırayı böyle kulakçıkları, bu boşluk yerleri böyle buraya 6, buraya 6, ortaya 3 tane zincir çekip tamamlıyoruz. Şimdi bakın bu noktada çekmiş olduğumuz 4 tane sık iğnenin üzerine arkadaşlar bakın. Şimdi bu kısmı şu kısmını tam sık iğnenin tam başlama noktası kısmına birleştirelim. Bakın birleştirdik. Bu noktada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de çekebiliriz. 5 tane de çekebiliriz. Zincir çekiyoruz ve çekmiş olduğumuz ilk zincirin dibine batıp şöyle çekip şu elimizden de yardım alıp bir pıtırcık oluşturuyoruz. Bir çıkıntı, bir tomurcuk gibi. İpimi doluyorum. Bakın. Şu sık iğnelerin içerisine 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu noktada yine bakın. 1, 2,
3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Yine dibine batıyorum. Çekmiş oldum. Yine bir pıtırcık yapıyorum. 5 tane de yapabilirsiniz. 6 tane fazla geldik. Ya da 3 tane. Tercih size bağlı. Yine bu sık iğnelerin bir ikili trabzan. Yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Çekiyorum kancamın ucuyla. Şöyle bir pıtırcık. Bir tane daha arkadaşlar. İpimi doluyorum. Dördüncü sık iğnenin başına bir, iki. Bu noktada da 6 tane zincir çekiyorum. Evet, bu noktada da dördüncüyü de yapıyoruz. Yine ipimiz tığımın üzerine doladık. Dördüncü bir ikili trabzanımızı yaptık. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. Çekmiş olduğumuz zincirlerin en dibine batıp kancamızın ucuyla çekiyoruz. Ve bir tane pıtırcık. Bu şekilde bu ara kesimi bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar bakın şu ilk birleştirme yapıyoruz. Burada nasıl yaptık birleştirmeyi? Şu kesimde de birleştirme yapıyoruz. Ve şimdi ipimiz tığımızın üzerine dolayıp 1, 6 tane burayı 3 zincir çekip karşıya da altılı 2 trabzan dolgusu toplam 12 tane 4, 5 ve 6. Bakın bir pıtırcık şeklinde. Burasını çoğaltabilirsiniz de tercih size bağlı. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 6 tane ikili trabzan dolgusu yapıp bu sırayı dönerek başlama noktasına gelene kadar şekil verip bitiriyoruz. 4, 5 ve 6. Tam şu noktada birleştiriyorum ve bakın şöyle döneceğim ve buraya kadar geleceğim. Sonucunda bitmiş halini sizlere göstereceğim. Evet, bakın şimdi bitiş noktasını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Kapamadım direkt. Pıtırcıkları da yaptıktan sonra şöyle en uygun noktadan birleştirme noktasından çekiyoruz ve ipimi parmağıma doladıktan sonra bu şekilde çekip dilerseniz makasla kesip dilerseniz elinizle koparıp arkadan uygun bir noktaya sabitliyorsunuz. Bakın bu şekilde örtümüz ya da ne diyelim buna motifimiz, suplamız, bardak altlığımız, belki bir dantel peçete tercih size bağlı arkadaşlar. Belki bir hırkaya yapıştırabilirsiniz. Daha ufak motiflerden renkliden bir kazağın önüne süs olabilir. Bir hırkaya süs olabilir. Tabii bunun boyutu bu şekilde. Daha kalın ipten de yapıldığı takdirde daha büyük olacaktır. İnce ipten yapıldığı takdirde farklı olacaktır. Çok güzel. Umarım sizlere fikir olabilmişimdir. Umarım seversiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Unutmadan söyleyeyim. Yapımı ile ilgili sorularınız olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Evet, bakın bu şekilde.